Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Haftalık kapanışlarımızı aldık. Piyasalarda adeta deprem meydana geldiğini söyleyebiliriz. Yatırımcıların bir kısmı gülümserken diğer kısmı üzüntü halinde. Gelin isterseniz hep beraber şöyle haftalık kapanışa göre genel bir piyasa değerlendirmesi yapalım. Analize geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Her videoda 2 tane takipçime kendi kullandığım stratejilerimi hediye ediyorum. Peki nedir bu stratejiler? Borsada hisselerde al-sat yaparken, spot piyasada dolar, altın, gümüş vesaire al-sat yaparken, keza kripto paralarda hem spottan marjin piyasada ayrı ayrı kullandığım %85 %90'a yakın başarı oranı sağladığım stratejilerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar bunları parayla dahi satmayı düşünmedim ki bundan sonra düşünmüyorum. Sadece videolarımda hediye edeceğim. Bu hediye etkinliğine katılmak için kanala abone olup videoya bir beğeni, bir tane de yorum bırakmanız yeterlidir arkadaşlar. Gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Evet, piyasalar hareketli. Dolarda, altında, gümüşte ve borsada kapanışlarımızı aldık arkadaşlar. Haftalık kapanışlarımız. Şimdi dolarda tabi dirençler kırılmıştı. Hedeflerine doğru gidiyordu. Haftalık kapanış çok kuvvetli geldi. Yükseliş devam edecek mi? Hangi seviyeler tekrardan test edilebilir geri çekilmelerde? Bunlarla ilgili konuşacağız. Önemli uyarılarım olacak. Özellikle arkadaşlar emtia piyasasında altında gümüşte düşüşler bitti mi? Bakın, geçtiğimiz hafta Perşembe günü yurt dışında özellikle enerji ve gıda fiyatlarında artışlar gördük. Kırılımlar geldi. Çok ilginç bir döneme giriyoruz. Bazı enstrümanlarda sabredenler gerçekten paraya vurabilir. Dikkat etmemiz gereken noktalar var. Dünyada enerji ve gıda krizi kaput olabilir. Önemli uyarılarım olacak. Kripto paralarda ise hikaye bambaşka. Luna şu anlarda gündemi meşgul eden bir coin arkadaşlar. Batan bir coin. İnsanların tüm birikimlerini belki de kaybettiği bir coin. Şimdi nedir hikaye? Ben size anlatayım. Terra ekosistemine ait Luna battı, sıfırlandı. Sebebi ise kendilerine ait bir tane stabil coin vardı, USD adında. Geçtiğimiz hafta içi bu stabil coin tabi 1 dolara sabit olması gerekirken bir anda 1 doların altına düştü. 90 centler vesaire altına inmeye başladı. Dünyada bir anda dedikodular yayılmaya başladı. Tabi herkes USD satıp başka stabil coin'i veya da işte coin almaya başladı. USD inanılmaz derecede satışlar yedi. Bunu gören Terra sahipleri bir anda işte Luna basmaya başladı. Luna'nın arzını artırmaya başladı. USD 1 doları tekrardan sabitlemeye çalıştılar. Tabi bu da mümkün olmadı. Luna'yı sıfıra indirdi. USD ise tekrardan arkadaşlar 1 doları sabitleyemedikleri gibi de işte 10 centlere 15 centlere kadar düşmesine neden oldular. Yani işin özeti budur ve işi gerçekten batırdılar arkadaşlar. İlk 20'de olan bir coin'di bu. Tabi insanların kafasında soru işaretleri oluşmaya başladı. Ya işte Luna, bakın bu kadar yatırımı olan, bu kadar yatırımcısı olan, ilk 20'de olan coin'in başına bu geliyorsa diğerlerinin de başına bu gelir mi? Şimdi ben size şunu söyleyeyim, hani gelmez diyemezsiniz. Tüm coin'lerin tabii ki başına bu gelmez ama gelebilecek potansiyelde coin'ler var. Özellikle size yüksek getiri vadeden, stake ettiğinizde yüksek faiz getirisi vadeden coin'lerden uzak durun. Bir coin alıyorsanız Google'a yazın, araştırın. Stake geliri var mı? Yüksek faiz veriyor mu vesaire. Özellikle bu zamanlarda bu tarz coinlerden uzak durmakta fayda var arkadaşlar. Şimdi siz USD alıyordunuz, stake ediyordunuz. Size %20 faiz veriyordu. Ya zaten ABD'de enflasyon %10'a dayanmış. Faizleri artırıyorlar %1, %2. Size hangi işte dolar alacaksınız %20 faiz. Nerede veriliyor bu faiz? Bir kere buralarda işte soru işaretleri. Kendinize sormalısınız bunları. Yüksek getiri vadeden tüm coinlerden, tüm stabil coinlerden uzak durmakta fayda var arkadaşlar. Bedava peynir sadece fare kapanında olur. O yüzden dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Hani şu anlık sosyal medyada tekrardan Luna işte işlemleri açıldı, bazı büyük borsalar tekrardan FOMOlanmaya başladı. Bakın insanlar tekrardan Luna alıp vesaire satmaya başladı. Benim size tavsiyem uzak durun. Bakın daha 2 gün önce tüm insanlar buralarda birikimini kaybetti arkadaşlar. Yani bu batmış bir coin'dir. Ne yaparsa yapsınlar bunu tekrardan düzeltemeyecekler. USD tekrardan 1 doları sabitleyemeyecekler. O yüzden büyük paralarla vesaire işlem yapmayın. Tüm birikimlerinizi buraya sokmayın. Dikkat edin arkadaşlar. Kısaca bunu söyleyeyim ben size. Bu arada dediğim gibi gıda fiyatları vesaire artıyor. Özellikle enerji fiyatları haftayı çok kritik yerlerden kapattı. Bakın doğalgaz, ham petrol, Brent petrol
gaz yağı vesaire görüyorsunuz artışları arkadaşlar. Bu ay gerçekten Mayıs ayında artışla başladı. Bu da ne demek? Bu ne demek? Artış tabii ki devam ediyor. Enflasyon demek arkadaşlar. Bakın enerji fiyatları artıyor. Sadece enerji fiyatları artmıyor. Gıda fiyatları da artıyor. Buna son birkaç haftadır dikkat diyordum. Özellikle Amerikan buğdayı, mısırı, soya fasulyesi, soya yağı, buğday, yulaf. Bakın hepsinde bir artış söz konusu. Soya fasulyesinde özellikle artışlar var. Buğdayda artışlar var. Dikkat diyoruz. Bakın bunlarda yavaş yavaş kırılımlar gelmeye başladı. Kırılımları ben size şöyle göstereyim. Mesela buğdaydan örnek vereceğim. Buğdayda mesela arkadaşlar kritik seviyelerin üzerine tekrardan çıktık. Bakın 11 dolarların üzerine gidiyor. Bu ne demek? Sadece bu buğdayda vesaire değil. Tüm gıda fiyatları aynı şekilde gitmeye başladı. Kırılımlar geldi. Dünyada tekrardan bir gıda sorunu, gıda krizi çıkabilir. Bu da tabii ki gıda hisselerinde ekstra yükselişler demek. Ben size şunu söylüyorum. Bunların artışı, bunlarda kırılım gelmesi bizim içeride ve dışarıdaki gıda hisselerinde ekstra bir rally başlatacak. Bakın gıda hisselerinden ne alırsanız alın kar yazacak arkadaşlar. Sabreden oralarda gerçekten parayı vurabilir. O yüzden gıda hisselerine dikkat diyoruz. Gıda hisselerinde yükselişlerin başlayacağını düşünüyorum. Sadece tek bir gıda hissesine örnek vermek istemiyorum. Tüm gıda hisselerinde yükselişler başlayacak arkadaşlar. Hangi gıda hissesini alırsanız alın kar yazacak. Ben size bunu söyleyebilirim. Şimdi isterseniz dolarla başlayalım. Tabii dolar kritik dirençleri kırdı. Haftalardır değerlendiriyoruz. Kırılımlar geldiğinden bahsettik. Hedeflerimiz gün gün gelmeye devam etti. Ve haftalık kapanışta çok yukarılardan aldık. Şu an burada 15.45 gözüküyor ama 15.48-49'lardan haftayı kapattık. Çok güçlü bir kapanış. Bir kere onu söyleyeyim. Tabii dolar bu şekilde artmaya devam ederken Merkez Bankası rezervleri de açıklandı. Açıklanan rezervlere göre benim için önemli olan net rezervlerdir arkadaşlar. 17 milyar dolardan 15 milyar dolara geriledi. Tabii bu da belki Merkez Bankası'nın buralarda satışları vardı. Bize bunları gösteriyor. Tabii kritik dirençler kırılınca bu satışlar çok bir işe yaramaz arkadaşlar. Ben size onu söyleyeyim. Şimdi hedefimiz dolarda bu hafta içi veya da gelecek hafta 15.75'lere doğru çıkışların devam etmesi. Geri çekilmeler sınırlı kalacaktır. Göstergelerin hepsi pozitif. RSI 70'in üzerinde fiyatlıyor. MACD al vermişti. Al sinyali devam ediyor. 15.75'te belki biraz duraksayabiliriz. Oralardan tekrar bir satış söz konusu olabilir. Özellikle süper trendten size örnek göstermek istiyorum. Günlük grafikte 7 ve 2 değerine baktığımız süper trend arkadaşlar son zamanlarda çok güzel çalıştı. Bu süper trende göre işte en fazla 15-15'lere doğru bir geri çekilme olabileceğini bize gösteriyor. Bu da işte Merkez Bankası'nın müdahalesi veya da işte çıkıp bir sözlü bir müdahale olursa 15-15 vesaire dip seviyeler olacaktır. 15-10'un 15-15'in altını ben beklemiyorum. 15-22'ler ara destek. Hani bu seviyelere doğru bile çok bir geri çekilme beklemiyorum. Onu bir kere söyleyeyim. 15-75'leri doğru çıkışların devam etmesini bekliyorum. 15-75'ler aşılırsa asıl hikaye orada başlar. Çünkü bakın süper trend oralarda bir direnç olduğunu bize gösteriyor. 16.40'lar hedef haline gelir. Şimdi dolarda hikaye bu. Dolar yükselişe devam edecek maalesef. Çünkü dolar endeksi değerleniyor. İçeride işler iyi gitmiyor. Dolarda yükselişlerin maalesef devam etmesini bekliyorum. Evet, altında arkadaşlar yükselen trend çizgisine kadar geldik. Yükselen trend çizgisi nereden geçiyor? Tabii ki 2018 yılından itibaren oluşturduğu bu yükselen trend çizgisini neredeyse dokunacağız. Dolar endeksi kaynaklı ekstra satışlar yedik ama yavaş yavaş altında artık dibi bulduğumuzu ben düşünüyorum. Belki şu mavi çizgiye doğru son bir dokunuş yapabilir. Bakın haftalıklarda bu trend çizgisini neredeyse dokunacak. Daha sonra toparlanma sürecini ben bekliyorum. Yani altında ekstra fırsatlar sunuyor. Belki gıda hisseleri kadar, belki diğerleri kadar, coinler kadar yüksek kazanç getirmeyebilir. Ama burada da buralardan alıp sabredenin gerçekten parayı kazanacağını ben düşünüyorum arkadaşlar. Orta ve uzun vadeli yükselişlerin devamını bekliyoruz. Dünyada enflasyon bu kadar almış başını giderken altına çok da fazla bir düşüş beklentisi içerisine girmemek lazım. Mesela bu hafta ben size şunu söyleyeyim. Çarşamba günü İngiltere'den enflasyon rakamları gelecek.
Bakın Mart ayında İngiltere'den gelen enflasyon rakamı %1,1'di. Nisan ayı ise 2,6 bekleniyor. Neredeyse iki katından daha fazla bir yükseliş beklentisi içerisinde piyasa. İngiltere gibi bakın böyle piyasaların kalbi olan bir yerde bile bu kadar bir enflasyon rakamı geliyorsa diğer ülkeleri siz düşünün arkadaşlar. O yüzden altını beğeniyoruz. Altında artık buraların dip olduğu düşüncesindeyiz. Gram altında tabi dolar kaynak çok fazla bir geri çekilme olmadı. 900 TL civarları halen benim için birer alım fırsatı görevi görüyor. 900 TL civarlarını 3 aşağı 5 yukarı ben orta ve uzun vade için bu rakamlardan alırım. Orta ve uzun vade kazanacak. Orta ve uzun vadede sabreden gram altında da kazanacak arkadaşlar. Orta ve uzun vadede tabi ara dirençler var. Genel hedefim ilk etapta 985 TL'ler. Bakın ara dirençleri ben size saymayacağım. 985 TL'lerin ilk etapta hedef olduğu düşüncesindeyim. Gram gümüş TL, gram gümüş TL tabii ki volatilitesi çok fazla olan bir ürün arkadaşlar. Ons altına 10 dolar satış gelse gram gümüş TL'de ekstra düşüşler görürüz. Gümüşle beğeniyoruz. Gümüş artık sonlara yaklaştığı düşüncesindeyim. Hani dolar TL kaynaklı şu anlık güçlü duruyor. Gümüş dolarda buna katılına. Tekrardan bakın. 10,5 TL'lerde şu an 11-11,5 diye gideceğiz arkadaşlar. Gümüşte artık yavaş yavaş diplerden dönüşlerini bekliyoruz. Borsa İstanbul'da arkadaşlar düşen trend devam ediyor ama ben size şunu söyleyeyim. Ben borsadaki yükseliş beklentimin devam ettiğini size söyleyebilirim. Kontrollü bir geri çekilme var, kontrollü bir düzeltme var. Hani geri çekilmelerin fırsat olduğu düşüncesindeyim. En fazla 2300 bölgesine kadar bir iğneleme hareketi olabilir. Şu düşen kanal kırıldığı anda tekrardan yukarı yönlü hareket başlayacak. Şu kadar yükselişten sonra tabi bu kadar bir düzeltme hareketi çok çok normal. 2300 seviyelerine kadar en fazla bir iğneleme gelebileceğini düşünüyorum. Daha sonra VR'lini 3000'li seviyeler olduğu düşüncesindeyim. Bu arada dediğim gibi gıda hisselerine dikkat, bakın dünyada gıda fiyatları, enerji fiyatları yükselmeye başladı. Borsada da bizim borsada da gıda hisseleri X gıda rally yapacaktır arkadaşlar. En son rally 2020 Mart ayında pandeminin patlak verdiği dönemde yapmıştı. Şimdi ise tekrardan ikinci ralliye başlayacağını düşünüyorum. Gıda hisselerinden ne alacağız diye soruyorsanız bakın ben size tek bir hisse söyleyemem. Ne alırsanız alın kar yazacağını ben düşünüyorum arkadaşlar. O bölgeye dikkat diyoruz. Şimdi petrol tarafına hemen bir bakalım. Petrol tarafında da tabii haftayı güçlü kapattık. Son videolarda özellikle 97'ye doğru iğnelemeler olsa bile tekrardan 115 dolara doğru götüreceklerini size söyledim. Bunlar da gerçekleşiyor. Hani bu saatten sonra 105 dolarları destek yapıp 115-120 dolarları hedefleyecektir. 120 dolar üzerinde de 1-1,5 ay içerisinde benim petrol tarafına tekrardan 130 dolarları giden bir hareket beklentim var. Tabii bu bizim için iyi olmayacaktır arkadaşlar. Benzine, otogaza vesaire motorine zamlar gelecektir. Hatta bugün gördüğüm kadarıyla tekrardan bakın benzine vesaire bir zam bekleniyor. Maalesef küreselde petrolün artması, içeride dolar TL'nin yükselmesi ekstra zamların neden oluyor. Bu ne demek? Bu enflasyon demek arkadaşlar. Hemen buradan kriptolara geçmek istiyorum. Kripto paralarda Terra ekosistemine ait Luna'nın batmasından dolayı bir tane stabil coin'in çökmesinden dolayı kripto paraları ekstra satışlar yedi. Bu sistem ben size şunu söyleyeyim. Tabii ki bu piyasa arkadaşlar kripto para piyasası bu tarz şeylerin olabileceği bir piyasa. Çok çok riskli bir piyasadır. O yüzden her daim sepet yapmakta fayda var. Luna'nın da bu tarz bir hareket gelmesi Luna'da kripto paraları ekstra satışlar yedi. Yani ilk 20 dolan bir coin böyle oluyorsa diğerlerinde de olma potansiyeli var diye insanlar zaten panik satışta vesaire yaptılar. Ama kripto para piyasası tekrardan toparlayacaktır. Kanayan yaralarını saracaktır. Bugünlerde unutulacaktır. Geçmişte de neler oldu neler unutuldu arkadaşlar. Tekrardan piyasaların FOMOlandığı, yükseldiği dönemler gelecektir. Her daim bu tarz olaylar oldu. Ama piyasa toparladı. Yüksek getiri vaat ettiği için ise insanlar tekrardan piyasaya giriş yaptılar. Bu tarz riskli piyasalarda sepet her daim önem arz ediyor. Peki ne bekliyoruz Bitcoin'de? Bitcoin'de arkadaşlar panik satışlarıyla beraber 26 bin dolarlara doğru bir geri çekilme oldu. Ben Twitter'dan hatta alım yaptığımı da belirtmiştim. Neredeydi? Hemen şurada size göstereyim. 26.865 Bitcoin USDT olarak alım yapmıştım. Hatta en sonda
dip gördüğü seviyede 26.700 dolarlar olması lazım. Yani korkunun en yüksek olduğu yerde dip seviyeden alımlar yaptık. Twitter tarafı da o yüzden hani takip etmek önemli diye düşünüyorum. Bu saatten sonra tekrardan belki bir 26.000-25.000 dolar iğnelemesi gelebilir ama artık 33.000 dolarlara doğru ben bir çıkış hareketin gelmesi gerektiği düşüncesindeyim. Bakın bir iki tık daha aşağı yönlü iğnelemeler olabilir ama şu sarı düşen trende doğru 33.000 dolarlara doğru ben bir çıkış hareketi bekliyorum. Bu hafta içi gelmesi de muhtemel diye bakıyorum arkadaşlar. Artık toparlanma sürecindeyiz. Benim kripto paralar ile ilgili görüşüm şu anlık bu şekilde. Piyasa tekrardan toparlayacak, tekrardan yaralarını saracak ve en azından bir tık daha yeşil bir ortam göreceğiz. Toparlanma sürecindeyiz diye düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.